Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu file modeli üçgen şal çalışmasını yapacağız. Yapımı oldukça kolay, görünümü de çok şık oldu. Özellikle örgüye yeni başlayanlar için ideal bir şal çalışması. Ben örnek çalışması için kalın bir ip kullandım. Ayrıca 5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Sizler dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Başlarken şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi attım. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk zincirin içine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Hemen 1, 2 ve 3 zincir daha çektim. Bu arada yünlü bir ip kullanıyorum ama ipimi 2 kat yaptım ve 4 milimetre tığ ile öreceğim. Hemen halkamızın içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ikincisi zincirimizle beraber 3 tane oldu. 1 2 3 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Elimi de gevşek tutarak örüyorum. Tekrar 3 zincir ve 3 ikili trabzan. Şöyle üçüncü ikili trabzanım. Şimdi hemen dönüyorum. Zincir çekmeden şu ilkinin içine battım. Kaydırma yaptım. Sıradakinin üzerine tekrar bir kaydırma. Sıradakinin üzerine bir kaydırma ve boşluğun içine yine kaydırmayla geldim. 1 2 3 zincir, hemen 2 ikili trabzan. Tekrar 3 zincir, 3 ikili trabzan. Aynı boşluğun içine. Bu kenarlar hep aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen sıradaki köşe boşluğuna atladım ve 3 ikili trabzan. Bir 2 3 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Şimdi yine şöyle döndüm, yeni sıraya başlarken zincir çekmeden ilk trabzanın üzerine battım. Şöyle bir kaydırma yaptım. Tekrar ikincisinin üzerine bir kaydırma. Yani boşluğa kadar kaydırmayla geliyorum. Boşluğun içine de bir kaydırma yaptım. Tekrar 3 zincir ve 2 ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan. Şöyle üçüncüsü. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen sıradaki boşluğa atlıyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. Bu sık iğnemizi çok sıkı yapmıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Bakın şu sık iğnemizin şu üzerindeki ilmek, bir de şu kısım var. Şöyle ikisinin üzerinden alıyorum ve kaydırma yaptım. Burada 3 zincir boşluğu yapmış oldum. Tekrar 2 3 4 5 tane zincir çektim ve köşeye geldim. Kenarlar hep aynı şekilde ilerliyor. 3 ikili trabzan, 3 zincir ve 3 ikili trabzan. Evet, başlangıcımızı yapmış olduk. Hemen devam edelim. Şimdi döndüm, zincir çekmeden ilkin üzerine battım. Şöyle kaydırma yaptım. Buradaki ilmeğimi de gevşek bırakıyorum biraz. Evet, sırasıyla kaydırma yapıyorum ve köşe boşluğunun içine geldim. Tekrar köşemizi yapalım.
Yine 3 zincir ve 3 ikili trabzan. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi gevşek yapıyorum. 1 2 3 zincir. Hemen bakın şu üstündeki ilmeği ve şuradan batıyorum. 2 ilmeği aldım. Buradan bir ip aldım ve kaydırmayla kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir, hemen sıradaki boşluğa atlıyorum. Yine bir sık iğne, 1 2 3. Bu 3 zincir boşluklarını yapmadan da ilerleyebilirsiniz. Yani yine file çalışması olur. Sadece sık iğne yaptıktan sonra yine 5 tane zincirinizi çekerek devam edebilirsiniz. Hatta şöyle küçük bir örnek çalışması yaptım. Onu da göstereyim. Bakın bu şekilde 3 zincir boşluklarını yapmadan da ilerleyebilirsiniz. O zaman şalınızın görünümü bu şekilde olacak. Evet, hemen devam edelim. Bir sıra daha birlikte yapalım. 3 4 ve 5. Geldim buraya ve 3 ikili trabzan. Şöyle 3, tekrar 3 ikili trabzan. Şimdi zincir çekmeden dönüyorum. Şuradaki ilmeğimi çok sıkmıyorum. Hemen ilkin üzerine battım. Kaydırma yaptım. Tekrar bir kaydırma ve köşe boşluğuna geldim. 1 2 3 zincir, hemen 3 ikili trabzan. Tekrar 3 zincir ve 3 ikili trabzan. Bir 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Hemen ilk boşluğun içine battım. Bir sık iğne, tekrar 3 zincir. Hemen şu sık iğnemizin şöyle üzerinden alıyorum. Kaydırmayla kapattım. Tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne, 3 zincir. Evet, sık iğnemizin üzerinden 2 ilmeği aldım ve kaydırma yaptım. Hep aynı şekilde ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi daha çok zincir çekerek ilerliyoruz. Oldukça kolay ve keyifli bir yapım var. Şöyle son 3 zincir boşluğumu da yaptım. Tekrar 4 ve 5. Yine kenara geldim. Evet, sanırım anlaşılmıştır. Hemen 3 zincir ve son olarak 3 ikili trabzan. Şöyle son ikili trabzanımı yaptım. Evet, şalımızın anlatımı bu kadar. Böyle yünlü iplerle çalışırsanız tabii ki şalınızı bitirdikten sonra hafif bir buhar ütüsü yaparsanız çok güzel olacaktır. Daha dökümlü bir görünüme sahip olur. Gördüğünüz gibi yünlü iplerle de çok güzel göründü. Evet, anlatımımız bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.